Kancalarını açmamışız. Arkadaşlar bu çubuklar hem bunu böyle tutuyor hem de rüzgar çıkarsa şunun böyle sallanıp da rahatsız etmesini önlüyor. Merdiven bu arada tam oturmamış. Heh. Şöyle. Bunu en güzel koyabileceğimiz yer. Bunu da üstüne koyalım. Böyle dursun burada. Evet, mazot. Bu arada önce ışığı yapalım. Arkadaşlar bu işi kendi imkanlarımla yaptım. Düşük bütçeli karavan kapısı önü ışığı. Bunu da buradan geçiriyorum. Bunu şuraya asıyorum. Güneş panelinden de beslendiği için arabanın aküsüyle alakası yok. Böyle bir ışık olmuş oluyor. Gayet de bizim işimizi görüyor. Şunu ya bu soba işi çok hantal geliyor bana ya. Taşıması dert. İçinde bir de ben ne derler ona, fırınlı bir şey almışım. Şöyle tahtalar getirmiştim. Onları koyalım şuraya. Evet. Bu da kamp çeşmemiz.
Bunu da takalım. Bu da düşük bütçeli karavan kamp çeşmesi arkadaşlar. Kendim yaptım. Ama bayağı iş yapıyor. Hortumunu şöyle saklarsak. Şöyle göstereyim kısaca size. Şuradan hidrofora elektrik bağladım. Doluyor basınç. Gördüğünüz gibi çeşmemiz de hazır. Kapatalım, boş yere akmasın. Şimdi Webasto'yu aktif hale getirelim. Buradan hortumları çadıra sokuyorum. Buradan da bir de buraya. Normalde arkadaşlar Webasto'nun 4 tane çıkışı var. Yani benimle birlikte kamp yapan arkadaşlara sıcak hava verebilirim. Açalım. Şöyle çadır kurulsun biraz. Çalışsın. Arkadaşlar bu arada hakikaten soğuk hava ve ben üşüdüm. Şöyle bir şeyler aldım arkadaşlar, pratik olsun diye. Ne varmış? Köri soslu tavuk bilmem ne falan. Nasıl yapılıyormuş bu ya? Ne diyor? 2 dakika tavada, yok fırında 2 dakika, tavada 12 dakika. Bunu bir tavada pişireceğiz. Bir de çorba aldım. Bunu da mı tavada pişireceğiz ya? Ben bunu, plastikmiş, yakarız. Bir yerde pişireyim ben bunları da. Sıcak sıcak içeyim ya. Benim döküm tavam vazgeçilmezimiz. Şunu bir açalım bakalım yani. Bu sanki pişmiş gibi ama ben bunu yine ısıtacağım döküm tavada. Yani çok ekstrem şartlarda kalsam muhtemelen ısıtmadan da yenir ama size söyleyeceğim onu, bakalım. Şöyle. Şimdi önce şunu ısıtalım. Benim kampların vazgeçilmezi arkadaşlar çöp poşeti. Böyle sağlam kalın kalın poşet alıyorum. Yediğim, içtiğim bütün her şeyi bu poşetlerde topluyorum. Çünkü yakmıyorum da. Yakmak zararlı. Bu arada tavuk oluyor. Böyle havalarda döküm tava kullanmak iyi. Çünkü bu arada ateşe baktım. Buranın rakımı 1300 olduğu için, yani yüksek bir yerdeyiz. Bu tüpler çok fazla dayanmıyor. Yani aslında tüp dolu fakat sönüyor. Şimdi bu oldu. Döküm tavada yaptım ki yerken de sıcak kalsın. Şimdi çorbayı koyacağım. Çorbanın da altını kısayım. Böyle bu da pişe dursun. Ondan sonra yeriz. Vallahi Migros'ta bu yemeği yeni gördüm. Bakalım deneyelim ya, nasılmış.
poşeti ormanda kullanırız. Hiç atmayalım. Şöyle içinden biraz ekmek alalım. Bu arada çok acıktım ya. Sonuçta buralara basıyoruz arkadaşlar. Ekmek kırıkları dökülmesin. Bunları biraz uzağa ya da çöpe atalım. Şu işi ben sıcağı sıcağına halledeyim dedim. Tabi hidroforu açmamışız. Açalım. Bu arada su çok arkadaşlar. Yani 100 litre su deposu yaptım. Yine düşük bütçeli. Bu ev tipi depolardan kullandım. Dolayısıyla kasada sallandıkça şey oluyor. Su akıyor her yere. Bir şekilde sızdırmazlık sağladım ama. Dediğim gibi her şey düşük bütçeli. Şimdi döküm tavayı böyle yıkadıktan sonra kurulamak lazım. Böyle ilk zamanlarda kurulamıyordum. Sonra bu kendi kendine kuruyunca içi bildiğiniz pas oluyor. Çadıra geçeceğim. Şunu açalım. Şimdi etrafa şöyle bakalım. Kasayı kapattım. Hidroforun elektriği kesik. Çeşme dışarıda. Sıkıntı yok. Şöyle 220 volt üçlü prizimi aldım. Çadırın içinde bilgisayarı kullanacağım. Modem burada. O da sıkıntı değil. Ve basto en düşük ayarda çalışıyor. Yarın yağmurlu gösteriyor. Biraz kapatayım şunu. Böyle kalsın. Şimdi ben çadıra geçeceğim. Şimdi burada bilgisayarı açacağım. Biraz çalışacağım. Şöyle bir ortam yapayım kendime. Şimdi şu lambayı buraya astım şarj olsun diye ama bu saçma bir lamba. Yani şarjı sürekli bitiyor. İçerisi çok sıcak ya. Şu anda çok yüksek bir yerdeyiz ama normalde buz gibi o kar olması lazım şu anda. Fakat yok.
İşleri böyle pişireceğim yani. Şimdi çay demleyeceğim. Şimdi sabah güzeldi güneş varken ama güneş gittikten sonra vallahi ortalık kapkaranlık oldu. Şöyle yayıldım. Bu arada aküyü bitirmişim. Gündüzden modem hep açıktı. Telefonları şarj ettim, kameraları şarj ettim, drone'u şarj ettim. Ne bulduysam şarj ettim. Dolayısıyla akü zayıflamış. Güneş olmayınca da panelleri şarj edemiyor. Ve basto çalışmıyor. Ona elektrik gelmiyor şu anda. Yani bu çok akım çektiği için şu anda ona yetecek elektriği üretemiyor. Akünün yarısı boşalmış daha doğrusu. Uyku tulumuyla yatacağım bu akşam. Ama sonuçta ben bu işe dün başlamadım. Hep uyku tulumu kullanıyorduk. Yine uyku tulumuyla yatarız. Şöyle de bu gecelik bir ortam yaptım. Bu sefer arabanın sağ tarafına yerleştim. Işığı da buraya taktım.
Böyle oturuyorum. Bugün hava çok soğudu. Şu anda dışarısı -1 derecelerde. Dün akşam geldiğimde böyle değildi. Daha sıcaktı. Hatta çadırın içinde Webasto'yu en düşük ayarlarda çalıştırdım. Ama bugün çadırın içi de çok soğuk. Dışarısı da buz gibi. Hani çadırın içine geçeyim, burada oturayım dedim. Isıtıcı yok şu anda. Belki nefesle biraz ısınır. Uyku tulumu var. Zaten daha öncelerden de ben kamp yaparken kar kampı bile yaptım. Uyku tulumuyla normal çadırla kamp yapıyordum. Ama işte insanoğlu kolaya çabuk alışıyor. Rahata çabuk alışıyor ve hasta olduğu zaman daha rahat ediyorsunuz. Yani içeride tişörtle yatabiliyorsunuz. Çok rahat oluyor. İnsanoğlu çabuk alışıyor bu tür şeylere. Yapacak bir şey yok. Bugün de uyku tulumundan çıkmamak üzere sabaha kadar uyuyacağız. Bakalım. Soğuk aslında iyidir her zaman. İnsanı dinç tutar. Birazdan yatarım herhalde. Şimdilik iyi geceler. Sabah görüşmek üzere.